3 yıllık karavanımızın son durumunu göstermek istiyorum. Bakalım neler değişti, neler oldu. 3 yıl içerisinde ne kadar eskidi. Şöyle bir bakalım. Şöyle etrafından göstermeye çalışayım öncelikle. Vallahi bizim karavan açık alanda duruyor. Üzerinde bir türlü kapatamadık. Kapatma fırsatı olmadı. Kapatmayı denediysek de brandayla yine de başarılı olmadı. Şöyle arkadan başlayalım. Arkadan baktığımızda öncelikle şu farları görebilirsiniz. Bu farlarda ciddi bir şekilde solma. Daha önceki senede de paylaşmıştım. O farlar kısa zamanda gidiyor. Buradaki contalarda, fitillerde herhangi bir sıkıntı yok. Monoblok bir yapı değil ama yine de herhangi bir su sızdırmazlık, herhangi bir sorun yaşamadık. Bu contalar, stikonlar yerinde. Şuradaki plastik aksamı ile ilgili baktığımızda havalandırma plastikleri şu anda düzgün gözüküyor. Şöyle su giriş alanımıza bakalım. Şimdi yüzeye bakarsak şöyle biraz sararma görebilirsiniz. Bu sararma artık normal, güneşten rengi biraz gidiyor. Şöyle etrafına dolaşalım. Şimdi tabii üzerinden su aktığı için burada şöyle sızmalar, izler olabiliyor. Bu yıkamayla çıkar diye düşünüyorum. İnşallah çıkar. Çıkmasa da çok dert değil. Şimdi şöyle bakarsak burada da yine lekeler mevcut. Buradaki elektrik girişi sarardı. Bu daha erken sarardı. Şimdi buradaki camdan bahsedeyim. Bu camın amortisörleri aldığımızdan birkaç ay sonra arızalandı. Öyle diyeyim. Bir türlü de fırsat olup gidemedik, değiştiremedik bu dolayısıyla. Berhemi marka. Fena da değil. Markası güzel ama niye böyle bir sorun yaşadık açıkçası bilmiyorum. Sorun ne derseniz açık halde durmuyor. Yani kapanıyor. Kendi kendine bırakıyor. Şuradan şöyle alanımıza bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bizim burada mazot tankımız var. Buradan Webasto'nun mazotunu alıyoruz. Şimdi birazdan zaten mazot eklemesi yapıp Webasto'yu çalıştırmayı deneyeceğim. 1,5 seneden beri çalışmadı. Şöyle kapımızı açalım. İçerisi biraz dağınık olabilir. Şöyle mobilyalara baktığımızda buralarda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yaşamadık açıkçası. Bu güzel bir şey. Herhangi bir yerden su sızdırmazlık, herhangi bir yerlerden akıtma, su almadı. Bu da yine güzel, sevdiğim yönlerden bir tanesi karavanın. Yani bu noktada iyi bir işçilik olduğunu söyleyebilirim. Bu yine tavan kısmından da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi şöyle tuvalet tarafını açayım. Burada da çok bir sıkıntımız yok. Yani olduğu gibi aynı şekilde kullanabilirsiniz. Burada bir tek yaptığım şurada bir kapanmama ile ilgili bir sorun vardı. Onu gevşetip tekrar vidaladım. Bu sayede sorun giderilmiş oldu. Buraya baktığımızda yine herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda 12,5 volt elektrik gösteriyor. Hazır elektrik demişken ben de hem görmüş olayım hem de size de göstermiş olayım. Bakalım burada elektrik tarafında durumlar nasıl? 200'lük akümüz vardı burada. Evet, değerleri görebiliyor musunuz? Genel durum bu. Şunu şimdi tek elle biraz birbirinden ayırmak zor. Magnetli. Evet, buradaki sistem şu amortisörlerin sorunu. Bunlar değişmesi gerekiyor. Aslında kendim de değiştirebilirim ama bir türlü fırsat olup değiştiremedik. Buralara baktığımızda buralarda da herhangi bir kaçak, köçek, herhangi bir sızma yok. Bu da güzel bir şey. 3 senedir kullanıyoruz. Yani ne kadar kullanıyoruz? Onu çok o çok tartışılır ama 3 senedir en azından hayatta yaşam devam ediyor karavan için. Ve bu bizim için önemli. Yani bu çekme karavanlarda biraz böyle konular önemli. Yani ne kadar kullandığınız önemli. Yani aslında bu da ayrı bir sohbet konusu. Bunu bir sonraki videolarda değerlendirmeyi düşünüyorum. Gerçekten karavanı ne kadar kullanıyorsunuz, ne kadar işinizi görüyor.
ne kadar kullanacaksınız? Bu ayrı bir sohbet konusu diyebilirim. Genel karavanın durumu bu şekilde. Şimdi dizel ısıtıcımızı bir test edelim. Bakalım bu kadar zamandır yattı. Tekrar çalıştırmak istediğimizde çalışacak mı? Bir görelim. Mazot eklemesi yapmam gerekiyor. Mazot eklemesi için 5 litre mazot aldım. Beş litre mazotumuzu döktük. Bakalım tek seferde çalıştırabilecek miyiz? Nasıl çalıştırdığını da unuttum ama 1,5 yıldır kullanmayınca çok da sık kullanmıyoruz. Evet, 5 litre bu kadar doldurdu. Herhalde bu 7 litrelik. Çok emin değilim ama tam dolduramadığına göre 5 litreden fazla alıyor. Şimdi ben burada şunu kontrol etmek istiyorum. Bu süre içerisinde biliyorsunuz mazot azaldı, bitti demiştim. Burada boruda mazot var mı yok mu ona bakmak istiyorum. Mazot çektirmemiz gerekiyor mu? Gördüğüm kadarıyla var gibi. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Evet. Şimdi sıkıntıyı göstereyim. Mazot damlıyor. Şimdi bunu hiç beklemiyorduk. Bunun neden yaşadık? Şimdi böyle bir sıkıntı iyi olmadı. Mazotun kendi kendine bitmesinin sebebini öğrendik. Bu neden böyle yapar? İyi olmadı bu. Bu da hiç iyi olmadı. İlginç bir şekilde gevşemiş, yani gevşeyince haliyle bakıyor ama bu kendi kendine niye gevşer ki? Umarım çözülmüştür. Şu anda akmıyor gibi duruyor. Şöyle akan mazotu göstereyim size. Bu kadar mazot aktı. Şu anda akmıyor. İnşallah da akmaz. Başka bir kaçak var mı diye baktığımda herhangi bir sıkıntı göremedim. Şimdi bir sonraki aşama. Şimdi ben öncelikle şöyle bir anahtar yapmıştım. Burayı önce bir açıyoruz. Onu açtıktan sonra şimdi buraya gelip şu düğmeden basarak çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı? Çalışmamasının sebebi ne olabilir? Hani bunu tamam. Bunun pili var da bu direkt çalışması gerekiyordu. Bu niye çalışmadı? Şimdi şuraya bir açıp bakmam lazım. Sorun nereden? Kablolar mı? Bağlantısı yapılmamış kaldı. Hiç hatırlamıyorum. Belki de bazı kabloları bağlantısını eksik bırakmış da olabiliriz. Her şey mümkün. Sürekli bir şeyler yapıyoruz çünkü. Evet. Sorunu bulduk. Neyse ki sorun kolay bir şekilde çözüldü. Sorun soketin gevşemesi. Bu sayede çözmüş olduk. Yani zaten çok şaşırdım, yani açılmaması inanılmaz ürküttü beni. Çünkü daha tam hakkıyla kullanamadığımız bir ürün durduk yere arıza yaparsa dedim eyvah. Şimdi boynundaki çantayı merak edenler olabilir. Ses kayıt cihazı var arkadaşlar. Yani ses kayıt cihazını oraya koydum. Böyle biraz daha pratik oluyor. Evet, şimdi gelelim duruma. Mazot çektirmek için ne yapıyorduk? Bununla beraber buna mı basıyorduk? Yoksa bununla beraber buna mı basıyorduk? Evet. Anahtar ve alt oka bastığınızda mazot çektireceksiniz. Bizim aslında mazotumuz içeride var gibi duruyor. Havayı yapmamış gibi duruyor ama ben yine de şöyle bir miktar çektirmek istiyorum. 20 saniye. Tamam. Şimdi şuna bastığımızda çalışması gerekiyor. Şu anda 10 yapıp ateşleme yapıyor. Bekleyelim bakalım.
ısınma gerçekleşecek mi? Şöyle dışarıdan da bir bakalım beraber. Evet, sesi duyuyorsunuz. Buradan da egzoz şu anda gözükmüyor ama biraz önce görmüştüm. Yanma kokuları gelmeye başladı. Gayet artık ısınma başlamış. 24 dakikadır çalışıyor. 11.4 volt, 26 derece ayarlamışız. Ve şu anda kabin derecesi 138. 138 derece içerideki sıcaklık. 20 derecede odanın sıcaklığı diye gösteriyor. Evet. Çalışıyor. Filtrede öyle bir kaçak vardı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda da üflemeyi görüyorsunuz. Bu kadar yeterli. Kapatabiliriz. Evet, şu anda temizleme yapıyor. Yani biz bu temizleme işlemi tamamlanmadan aşağıdaki anahtarı kapatmamamız gerekiyor. O yüzden buna dikkat edin. Bu önemli. Bu temizleme tamamlandıktan sonra istediğiniz gibi fişi çekebilirsiniz. Anahtarınızı kapatabilirsiniz.